İsmim Ahmet, soyisim Kayyumi, Afganistanlıyım. Afganistan'ın kuzey tarafındaki Faryab vilayetinde doğdum. Yaşadığım ilçenin adı Anthoy. 2000 doğumluyum. 8 kardeşim var. Babam boyacı. Bir kız, 7 tane erkek kardeşim var. Kız kardeşim evli. Diğer erkek kardeşlerim, 2 tanesi üniversiteyi bitirdi. Bir tanesi şu an Afganistan'daki tıp fakültesinde okuyor. Diğerlerinden bir tanesi lise, diğer 2 tanesi de ortaokulda okuyor. Ben 2014 yılında Türkiye'ye geldim. Türkiye Diyanet Vakfı'nın lise için uluslararası İmam Hatip liselerine öğrenci bursu vardı. Tabii ben ilk olarak bu bursu bizim ilçemizde yaşayan bazı abiler kazanarak buraya gelmişlerdi. Bunlar devam ediyorlardı. Ben onların sayesinde öğrendim. Bu lisenin uluslararası yaklaşık 60-70 ülkeden öğrenci getirdiklerini ve lise hayatını burada bitirmesine böyle bir imkan sağladıklarını burada abilerimden öğrenmiştim. Ben de başvuru yaptım. Daha sonra mülakat süreci vardı. Çağrıldık, mülakat yapıldı. Sonuç olarak kazandık. 2014 yılının Ekim ayında Türkiye'ye geldim ben. Buraya geldiğimizde tabii ilk defa 14 yaşındayım. 5000-6000 kilometreyi arkada bırakarak buraya gelmiştik. Heyecan vericiydi. Biz ilk olarak okula girdiğimizde 60 ülkeden öğrenci vardı. 4 seneyi hep beraber Kayseri'deki Uluslararası Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bitirdik. Şu anda da Sağlık Bilimler Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıfta devam ediyorum. Ben Türkiye'ye geldiğimde ilk olarak biz küçük yaştan geldiğimiz için en çok benim kazandığım şeylerden bir tanesi geniş bakış açısını kazandık. Ki en önemli noktalardan bir tanesi budur. Belki Türkiye'ye gelmeseydim ben şu anki ülkemde neler olup bittiğini anlayamazdım. Uluslararası bir kimliğe sahip oldum burada ve 60-70 ülkenin neredeyse kültürünü daha yakından takip ettim ve bunların kültürüne aşina oldum. Tabii Afganistan deyince yaklaşık biz orada 33 milletten yaşıyoruz. Biz de kuzey tarafta yaşadığımız için daha çok Özbek ve Türkmenler yaşıyor. Mesela bizim konuşmalarımız birçoğu neredeyse aynı. Dolayısıyla kültür olarak pek farkımız yok. Çoğunluk insanlar ziraatla uğraşıyorlar, tarımla uğraşıyorlar, hayvancılık var. Yaşam geçimini onlar tarımla veya hayvancılıkla geçiniyorlar. Tabii Afganistan'ın siyasi durumu olarak biraz geçmişe baktığımızda 1979 ve 80'li yıllarda Rusya ile savaşıyor, Sovyet Birliği ile savaşıyor. O savaşta Afganistan galip oluyor, kazanıyor savaşı. Daha sonra bir nevi iç savaşlar başlıyor. İç savaşlar devam ediyor. 2001 yılında Amerika giriyor. Amerika girdik. İkizkuleler girme sebebi de İkizkulelerin vurulmasından dolayı giriyor. Afganistan'da biz Taliban'ın liderini bulacağız diye ve şu ana kadar 2019 yılına kadar bir nevi savaşlar devam ediyor. Amerika ve Taliban arasında. Hem Amerika hem de Afganistan devleti olarak biz bu savaşlara devam ettiriyoruz. Son durum ise şu anlık Amerika artık Talibanlarla bir masaya oturmasını istiyor. Bir sulh antlaşmasını yapmak istiyor. Şu ana kadar yaklaşık 4-5 ay içerisinde 5-6 kere masada oturtuldular. Ve şu anda bu süreç devam ediyor. Afganistan'la Türkiye'nin bağı çok geçmiş tarihlere dayanmakta ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tanıyan ülke Afganistan olarak geçiyor ve bunlar kendi aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Türkiye'ye veya Afganistan'a saldırı olunca hemen askeri destek vereceğiz diye. Ve ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda da bizim oradan Afganistan'dan çok büyük destekler vermiş insanlar. Buradan cihad amacıyla Çanakkale'de şu anda ismi zikredilen birkaç tane şehidimiz var Afganistan'dan. 1970 ve 1980'li yılları arasındaki Afganistan ve Sovyet arasındaki savaşında Türkiye'den çok büyük yardımlar gitmiş, çok büyük destekler vermişler. Maddi, manevi her türlü desteği vermiş Türkiye. Günümüzde baktığımızda Afganistan ve Türkiye ilişkilerine baktığımızda çok büyük destekler halen de devam etmektedir. Sağlık alanında, eğitim alanında çok büyük destekleri sürdürüyorlar. Özellikle savaştan mağdur olarak evlerini terk etmiş insanlara çok büyük yardımlar ediyorlar. Türkiye'yi tercih etme nedenlerimden birkaç tanesi kültürel yakınlığı ve
aynı inancı, İslami inancı taşımamızdır. Afganistan'la Türkiye'nin kültürel bağı neredeyse binlerce, yüzlerce ile dayanıyor. Anadolu'da yaşayan Türkler yüzlerce yıl önce bizim Afganistan'ın işte Orta Asya dediğimiz bölgeden göç etmişler. Gele gele Hazar Denizi'nin orasından geçmişler. Şu Anadolu'ya yerleşmişler. Bizim kültürel bağımız binlerce, yüzlerce yıl geçmişe dayanıyor. Mesela Türkiye ile Afganistan'ı karıştırdığımızda iki ülkede misafirperverliği de çok meşhurdur ki Türkiye'de de aynı şeyi görüyoruz. Afganistan'a gittiğinizde veya Afganistan'a baktığımızda aynı misafirperverliği görüyoruz. Mutfaklara baktığımızda da neredeyse aynı yemekler, aynı zenginliklere sahip iki ülkede. Tabi Afganistan %99 Müslüman ve %1 de diğer inançlara sahiptir. İslami olarak Türkiye ile Afganistan'ı karşılaştırsak Afganistan daha çok bağlı olduğunu görüyorum ben şahsen. Türkiye'ye baktığımızda ise tabii şimdi Türkiye biraz Avrupa'dan etkilenmiş durumda kültürel olarak ama Afganistan etkilenmemiş durumda halen. Tabii bunun farklı nedenleri var. Tabii Türkiye'deki Müslümanlar İslam'ı uygun bir şekilde çalışmaya ve din için hizmet etmeye çabalayan birçok insanlar var. Günümüzde baktığımızda birçok Müslüman ülkelerinde terör problemiyle karşı karşıyayız. Benim şahsi görüşüme göre Müslüman ülkelerindeki terör faaliyetlerinin en büyük ana sebeplerinden bir tanesi dış güçlerin etkileridir. Bunu sadece dış güçleri diye bırakamayız. Biz Müslümanlar olarak buna karşı neler yapmalıyız? Neticesinde biz bu ülkelerde yaşıyoruz. Müslüman ülkelerinde Müslümanlar olarak yaşıyoruz. Bizim de boynumuza düşen görevimiz, vazifemiz özellikle eğitim alanında daha çok çabalamamız lazım. Müslüman olarak veya Müslüman ülkeler olarak geride kalma nedenlerimiz eğitime daha çok ağırlık vermememiz diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi Müslüman ülkelerin arasında Türkiye'de de yer almakta. Dolayısıyla diğer Müslüman ülkelerimize baktığımızda Türkiye neredeyse son kaledir. Başka herhangi bir Müslüman ülkesi yoktur ki şu an dış güçlere karşı Müslümanları savunan, Müslümanlara katledenlere terörist diyebilen bir ülke ben şu ana kadar göremedim. Aslında Türkiye'ye baktığımızda Müslüman ülkelerine en büyük hizmeti eden ülkedir. Neredeyse Müslüman ülkelerinin tamamından öğrenci getirip burada Türkiye eğitiyor. İslam'ı düzgün bir şekilde anlatıyorlar. Türkiye'de yaklaşık 150 bin misafir öğrenci bulunduruyor Türkiye. Bu öğrenciler gelecekte kendi ülkelerine Türkiye'deki aldıkları eğitimi taşıyorlar ve kendi ülkelerinde çok büyük hizmet vereceklerinden eminim. Örnek vereyim bir tane. Özellikle Afganistan'da şu an 6 tane milletvekili var ki bunlar bu sene seçildi. Türkiye mezunları bunlar. Bu çok gurur verici bir şeydir. Türkiye'de bulunup da Türkiye'de eğitimi bitiren ve daha sonra kendi ülkesine dönen öğrenciler mutlaka Türkiye ile kendi ülkeleri arasında bir köprü oluşturacaklarından eminim. Tabii benim şahsi hedefim alanında uzman bir doktor olarak gelecekte Afganistan'daki sağlık alanında sıkıntı yaşayan milletime hizmet etmeyi planlıyorum. Türkiye ile Afganistan arasında özellikle sağlık alanında büyük bir köprü oluşturacağımdan şüphem yoktur.